Instagram'dan bile yazın diyen Abdullah, Kur'an aşığının analizini yapalım. Ezan okuma yarışması birincisi Mustafa Alp Hayta. Hadi dinleyelim Mustafa Hoca'yı. Fa üzeri okuyor, şimdi icaza başladı. Oldukça tiz bir ton arkadaşlar. Bir kere başlarken söyleyeyim. Yani şimdi icaz makamını yeri tabir ettiğimiz şey arkadaşlar mi majördür. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Şimdi hocamız fa'dan giriyor. Hocamız tenor olduğu belli. Mustafa Hoca'nın. Fa üzeri giriyor. Allahu Ekber. Çıkacağı noktalar do diyezleri göreceğiz. Re diyez görebiliriz. Mi görebiliriz. Pardon, mi görmeyeceğiz. Fa, dizde oktav görebiliriz. Yani aralığımız bu. Şu andan itibaren hocamız 1-1,5 arasında, 1,5 oktav arasında bir okuma yapmak zorunda bize. Başladığı yer o kadar tiz ki, bakalım ne olacak. Ben bu arada girişte şu en tiz çıktığı notta bir şey fark ettim. Onu da sizle paylaşacağım şimdi. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Son E harfi Ekber dediği yer boğazına doğru düşüyor. Bu hocamıza bu okuma sırasında, ben ilk defa dinliyorum şu anda, zorluk yaratabilir. Çünkü bu tiz sesle E sesinde bu boğaza düşme bir süre sonra kısmaya yol açabilir sesini. Şimdi fa üzeri başladığını söyledim. Oldukça tiz bir not. Hadi bir daha başlayalım. Allahu Ekber, Allahu Ekber. E'yi gördünüz değil mi? Boğazında. Bakın ezan okurken nefesin ne kadar değerli olduğunu görüyorsunuz değil mi? Nefesi hep kontrol edip ayarlamak zorundasınız. Bakın dinleniyor hocamız. Nefes alıyor, kendini ayarlıyor, vücudunu dinlendiriyor. Çok değerli bir şey. Koştura bir şey yapmak zorunda değilsiniz. Kendinize hakim olun, sesinizi dinlendirin. Son E harflerinde hep ses boğaza doğru gidiyor. Hocamız ağız açması gayet güzel. Yani büyük ağızla ezanı okuyor. Ezanı büyük ağızla okuyor. Bu ona büyük bir volüm kazandırıyor. Yani hocamız mikrofonu aşağı indirse, bu ezanı ben mikrofonsuz okuyacağım dese, siz aynı lezzeti alırsınız. O kuvveti alırsınız. Çünkü o ağız açıklığı size son derece güzel, büyük bir volüm bırakıyor içeriye. Ağız açmanın anlamı bu zaten. Yani böyle akustik mekanlarda bir şey okurken ağız açmanın anlamı bu. Ağzınızı açtığınız zaman, şu an mesela bir cami içinde, caminin bir kubbesi var değil mi? Siz ağzınızı açtığınız zaman sizin de ağzınız bir cami kubbesine dönüşüyor. Kendi akustiğinizi yaratıyorsunuz. Devam edelim. Bu arada ne oldu? Bakın büyük bir olay oldu. Ne oldu? Tabii hani şimdi dinleyen için çok bir şey olmadan benim için çok büyük bir şey oldu. Şimdi fa başladı. Fakat okurken gittikçe tizleşiyor. Şu an fa diyeze çıkmış hocamız. Bu bir sıkıntı. Çünkü yarım ton daha tizleştirdiği anda bu sefer tiz notlar daha da uzaklaşmaya başlayacak. Daha da zorlamaya başlayacak. Bakın başladığı ton. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Fa diyez üzerine doğru kayıyormuş zaten. Başta onu ben de fark etmedim. Yani fa diyeze doğru giden bir şeymiş. Şu an tam fa diyezi buldu. Şu an tam fa diyezde. Yani fa diyez arası başlamış, şu an fa diyeze yerleşti. Dizlerde do diyez, re diyezler göreceğiz. Eşhedü en la ilahe illallah. Oldukça
zor, nefesi tutmak son derece zor. Yani sürekli bir tizleşme var ama ben yanlış duymuyorsam, bakın şu an sole doğru gitti. Dinleniyor yine. Çok özür dilerim. Bu fa diyez üzerinde okuduğu şu anki Hicaz yani en tiz notlara şu an henüz tam varmadı. Yani do diyezleri falan buralara gelsin. Yani si natürele kadar geldi. Söylemek istediğim şuydu, şimdi hatırladım. Pozisyona girdiği yer tenor sesin kafa bölgesi. Şimdi her sesin farklı geçiş bölgeleri var. En kalın sesleri biz göğüs sesinden çıkarırız. Yani mesela fa diyez üzerinde ben bir göğüs sesiyle başlayayım. Bu bölgeye kadar tamamen sesim göğüste. Ses ağız içinde. Yani göğüs bölgesi, ağız içi. Buradan itibaren de kafa bölgesi. Yani göğüs, ağız içi, ağız içinde dişler ve kafa. Yani başladığı ton hocamızın tamamen kafa bölgesi. Tamam? Sesleri de anlatmaya çalışıyorum, bölgelerini size. Ezana tiz, yani bizim Türk müziği makam tabirinde inici dediğimiz bölgeden başlıyor. Devam edelim. Eşhedü en la ilahe illallah. İşte ilk re geldi. İlk re geldi fakat re çok parlak gelmedi. Çünkü hiç kolay değil. Kolay değil. Yani bu kadar tiz bir notta başladığınız zaman iyi gününüz, kötü gününüz diye bir şey ortaya çıkar arkadaşlar. Bu kaçınılmaz sondur. Çok iyi gününüzdesinizdir. Bakın bu kanalda biliyorsunuz röportajlar yaptım ben. Çok iyi tenor seslerle röportaj yaptım mesela. Gittik İran'da Humayun'la röportaj yaptık değil mi? Ben mesela ses oktavını sorduğumda ona, ki günde 2 temsili, 3 saatlik 2 programı kaldırabildiğinden bahsediyordu. Dedim ki ses genişliğiniz nedir? İyi günümde dedi. Mi bemolle mi bemol arası gezerim dedi. Bakın iyi günümde. Yani en formda gününde yapacağı şeyler. Bu kanalda bir de Davut Hoca'yı inceledik. Davut Avcı Hoca'yı değil mi? Müthiş bir icaz ezan okudu. Ve ben şunu dedim onun analiz sırasında. Çok iyi de günündeymiş ayrıca. Bu kadar iyi okumasına rağmen çok da iyi günündeymiş. Şimdi hocamız çok güzel ezan okuyor. Fa diyez üzerinde oldukça tiz bir nottan giriyor. Zaten hareket alanı sınırlı. Yani bu kadar tiz başlayınca tiz daha nerelere gidebilir ki? Şimdi ilk R'de dedim ya, o gün yorgun olabilir, heyecanlı olabilir, sesi yorulmuş olabilir ki aynı gün içinde başka okumalar da yapmış olabilir. Bunlar etkiliyor bazı şeyleri. Mesela hocamızla atıyorum yarın bir yerde karşılaşsak, hocam ses aralığınıza bir bakalım desem mesela buraya daha parlak çıkabilir. Fakat şu anda onların da etkisiyle düşük olabiliyor. İşte bu kadar tiz nokta ezan okumanın böyle dezavantajları olabilir size. Yani iyi gününüz, kötü gününüz diye bir şeyle karşılaşabilirsiniz. İstediğiniz gibi çıkmayabilir bazı günler. Bu aralarda dinlenmesi ona çok faydalı. Yani çünkü bu kadar ses tellerini yoran, zıpratan bir tonda okuma aralarında dinle. Pavarotti'yi de izleyin.
Hiç fark etmez. Dünyanın iyi şarkıcılarını izleyin. Pavarotti bir şey okuduktan sonra bir dinlenmesi vardır. Nefesini toplaması, sazlara bırakılan bölümde kendi nefesini ayarlaması, iyice hissetmesi, dinlenmesi. Yani bir şarkıcı sahnede veya bir müezzin camide mutlaka okuduğu pasajlar içinde dinlenmeyi de bilmeli. Kendini perişan etmek bu işin yapısına uygun değil. Sonuçta ses teli bunlar ya. Ses teli yani. O sesleri çıkaran düşünün. O ses telleri. Başka bir şey değil. Bir megafon yok ortada yani. Bilgisayar değilsiniz yani arkadaşlar. Eşhedü enne Muhammeden Dediğim gibi iyi gün, kötü gün var bu işte. Bu kadar tez okuduğunuz zaman bazen tam istediğiniz gibi çıkmayabiliyor. Bu şimdi bu okumaya kötü diyebilir miyim? Hayır tabii ki. Çok güzel bir okuma ama yani hocamız şimdi bunu dinlediğinde şey demiştir. Ya ben bunu daha iyi yapıyorum. Bu küçük nameyi, bu tizdeki çıktığım R çarpmasını daha iyi yaparım demiştir. Kendi demiştir çünkü o ses yapısı bunun çıkarabildiğini gösteriyor zaten onu. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Çok özür dilerim. Ne oldu? Bir şey oldu. Geldi. Tiz sesleri biraz kısılmış hocamızın. Bakın kısılmış. Birçok şeyden kaynaklı olabilir. Biraz söyledim. Biraz önce söyledim. Bakın su içiyor gördünüz mü? Fark ediyor. O istediği gibi çıkmadığını fark ediyor. Şimdi bu kısmını dinleyelim. Sonra finale gidelim. Çünkü genel olarak hocamızın okumasını fark ettik. Birçok doğruyu falan hep görüyoruz şu anda. Zaten teknik olarak büyük bir yanlışı falan filan yok. Ortam gayet güzel. Ses genişliği güzel, bir tenor renk. Dinlendi, suyu içti, biraz boğazını temizledi ve R notasını biraz önce daha cılız gelen notaları çok son derece parlak bir yerden verdi. Yani işte gene biraz önce söylediklerimi artık anlıyorsunuz, tahmin edebiliyorsunuz. Yani tiz notların iyi ve kötü anları size yaratacağı hep böyle dezavantajları vardır. Tabii bu yarışma. Hocalarımız okuma becerilerini sergilemeye çalışmışlar. Sonuca gidelim mi biraz? Biraz hızlı gidelim. Şöyle bir finale doğru gidelim arkadaşlar. Çünkü epey uzun bir okuma. Bir saniye, burada iki makam kullanılmış. Yani herhalde Hicaz ve evet birbirine geçiyormuş. Bir saniye, ben karıştırdım. Çok özür dilerim. Şuraya bir geri dönmek istiyorum şimdi. Hicaz. Şimdi merak ettim, Sabah'a nasıl geçecek onu merak ettim. Ya bu nottan geçecek çünkü değiştirmemiş de tonu. Şimdi makamı değiştirecek muhtemelen. Hala fa diyezde kalmış bu arada. Şimdi buradan ne kadar yorulduğunu görüyorsunuz değil mi? Çok yorulmuş yani, çok da normal. Çok tiz bir not. İnsanı yıpratır, yorar. Birçok operacı bir temsilden sonra 2-3 kilo veriyor arkadaşlar. Kilo veriyorlar. Düşünün. Öyle yorucu bir şey bu iş. Bu tam performans okuma, yani tam güç.
Ses verme hiç kolay bir şey değil. Şimdi ton yükseldi. Sol'e yükseldi. Yarım ton tizleşme oldu. Yani çok daha detaya gitmeyeyim isterseniz. Genel olarak zaten son derece yorucu bir performans olduğunu görüyorsunuz. Siz de fark ediyorsunuz. Hiç kolay bir şey değil. Yani bu tonda baştan sona mücadele etmek, biraz önce verdiğim örneklerdeki gibi. Teknik konusunda bence bir sıkıntı yok. Ama hani performansın incelemesini genel olarak özetlemek istersem tonun çok tiz olması son derece yorucu bir etki yaratıyor ve yani zaman zaman da o tiz notlar bu kadar tiz girildiği için de tam çıkmıyor. İstediği ya da istediği gibi çıkmıyor hocamızın. Ama dediğim gibi hocaya sorsaydık der ki yani ben daha iyi de okuyorum der. Çünkü günle alakalı artık ondan sonra. Yorgunluk falan filan bir sürü şey etkiliyor. Teşekkürler arkadaşlar. Hocamızın sesine sağlık. Çok güzel bir renk gerçekten. Peki